Kaleciler çalışırken ve maç oynarken yalnızdırlar. Unutmayın. Sevinçleri de, üzüntüleri de yalnız olmaktan geçer. Yediği golden sonra topu fileden çıkartmak kolay mı sanıyorsunuz? Hata yapanı yerden yere vurmanın kolay olduğu kadar, başarılı olanı göklere çıkartmak da bir o kadar kolay bir ülkede. Kendinize 90 dakikalık bir yalnızlık hediye edin. Olmaz mı? Bu yazı Gürsel Mutlu'nun 2009 yılına ait Milliyet'teki bir yazısı. Şu cümleye bir dikkat edelim. Hata yapanı yerden yere vurmanın kolay olduğu kadar, başarılı olanı göklere çıkartmak da bir o kadar kolay bir ülkede. Gerçekten öyle mi? Her kalecinin başarısı çok konuşuluyor mu bu ülkede? Hak eden mi konuşuluyor, hak etmeyen mi? Herkes tarafından takdir toplamak kolay mıdır sizce ülkemizde? Özellikle de rakibinizin çok olduğu bir alanda. Bunu başarabilmek neyi ifade eder? Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996'da Antalya'da dünyaya gelmiş. Kendisi aslen Trabzonoflu. Antalya macerası henüz küçük yaşlarında sona ermiş. Daha ufak yaşlardayken İstanbul'a taşınmış Çakır ailesi. Burada futbolla tanışıyor. Ufak yaşlarında İstanbul'da Trabzon Futbol Okulu'na kaydoluyor ve hikayesi burada başlıyor. Bir yandan da babasının ve amcasının ortak işlettikleri halı sahada top koşturuyor. Kanı kaynayan, biraz yaramaz, sevimli, bir o kadar da enerjik bir çocuk. Halı saha maçlarında kale hariç her yerde oynuyor. Kaleye geçmesi için defalarca telkinde bulunulan ama dinlemeyen Uğurcan, Trabzon Futbol Okulu'nda kariyerine başlıyor. Uğurcan Çakır'ın amcası 70'li yıllarda Trabzon'da amatör kulüplerde kalecilik yapan bir futbolcuydu. Uğurcan'daki cevherin farkında olan amcası ne yapsa da ne etse de Uğurcan'ı kaleci olmaya ikna edemez. Günlerden bir gün Uğurcan ve ailesi halı sahada kendi aralarında maç yaparken şans eseri Ümraniye-Spor camiasına saygı duyulan Nizam Hoca oradan geçer. Maç dikkatini çeker ve izlemeye karar verir. İzlemeye başladığı andan itibaren gözlerini Uğurcan'dan alamaz. Uğurcan kaleci değildir ama saha içinde adeta bir kedi gibidir. Uçar, düşer, anında kalkar, kolları uzundur, elleri kocamandır. Maç bitiminde Nizam Hoca Uğurcan Çakır'ın babası ve amcasının yanına gider, muhabbet arasında Uğurcan'ı işaret ederek yere düştüğünde kedi gibi ayağa kalkan, kolları çok uzun, ayaklarına hakim, elleri kocaman çocuk sizin oğlunuz galiba. Mükemmel kaleci olur, bugünden tezi yok, kaleci oynatmaya başlayın der. Uğurcan'ın bu cümleler moralini bozar, yüzünü düşürür. Bu karara itiraz etmeye çalışsa da babası işaret parmağını dudağına götürür, Uğurcan susmak zorunda kalır. Defalarca kaleye geçmesi teklifini reddeden Uğurcan'ın halinden bellidir ki Nizam Hoca'nın dedikleri onu mutsuz etmektedir. Ama babasının da onu dikkatlice dinlemesi elini kolunu bağlamaktadır. Babası artık onun kaleci olmasını kafasına koymuştur. Uğurcan bunu istemese de babasına karşı çıkamaz ve istemsizce bir dille de olsa olur der. Verilen bu karar kısa süre içerisinde kulüpteki hocalarına iletilir. Hocaları hem şaşırır hem de mutlu olur. Defalarca ona kaleci olmasını söylemelerine rağmen umursamayan Uğurcan'a ne oldu da bir anda kaleci olmaya karar verdi diye düşünürler. Şunu da belirtmek gerekir ki ne kulübünde ne de halı sahada kaleyi geçmeyi kabul etmeyen Uğurcan, meğerse okulda sınıf arkadaşlarıyla yaptığı maçlarda kaleye geçermiş. Annesi niye böyle yaptığını sorduğunda ise eldivenle çalışan inşaat işçilerinden etkilendiğini, o yüzden arkadaşları arasında eldiven giyip kaleye geçtiğini söyler. Uğurcan Çakır artık kalecidir. Hiç kimsenin beklemediği bir anda hem de. Bir yandan da içinde kaleye geçmenin heyecanı vardır Uğurcan'da. Her ne kadar bunu pek belli etmese de. Zaman geçiyor, Uğurcan gelişiyor, boyu uzuyor, elleri daha da olgunlaşıyor, refleksleri daha da oturuyor. Uğurcan zaman ilerledikçe Trabzon Futbol Okulu'ndan ayrılır. Önce Çekmekeyspor'a, ardından da Yamanspor'a transfer olur. Buralarda gösterdiği performanslarıyla namını neredeyse tüm İstanbul'a kadar duyurur. Yamanspor'dan sonra Kartalspor'un denemelerine katılır, yüzlerce kalecinin içinden beğenilir. Uğurcan ve ailesi hemen anlaşmanın koşullarını konuşurlar. Ama bir yandan da Uğurcan buruktur. Hayali her zaman Trabzon'un kalesini korumaktır. Kartalspor'a imza konusunda birkaç gün müsaade ister Uğurcan. Süre sonu geldiğinde Uğurcan Trabzonspor seçmelerine katılmak istediğini söyleyerek Kartalspor'un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmez ve hayallerinin peşinden koşmaya gider. Konu İstanbul'daki Trabzon futbol okullarından sorumlu Hüseyin Tok'a söylenir. Hüseyin Hoca bu teklif karşısında uçmuş durumdadır. Hemen durumu Trabzon'a iletir ve Uğurcan hayallerine ilk adımı atmaya gider.
Denemelere katılan Uğurcan yine şaşırtmaz, çok beğenilir. Beğenilir beğenilmesine ama Uğurcan için asıl sıkıntılı zamanlar şimdi başlar. Hayallerine ulaşmıştır fakat artık ailesi çok uzaktadır. Trabzon'da ise dedesinde kalacaktır. Bunların düşüncesi Uğurcan'ı bunaltır. Dedesi Uğurcan'ı çok sevse de futboldan pek haz etmeyen biridir. Uğurcan artık dedesiyle yaşamaya alışmak zorundadır. Uğurcan Trabzon'a imzayı atar ve macera burada başlar. Uğurcan gel zaman git zaman 1461'de altyapıda dikkatleri tekrar çekmeyi başarır ve hemen Trabzonspor'un altyapısına alınır. 2014-2015 sezonunda Vahit Halilović döneminde ilk defa A takıma çıkartılır. Ama Trabzon'un o dönem kalabalık kaleci rotasyonunda kendini sonuncu sırada bulur ve U21 takımına gönderilir. Ancak birkaç ay sonra Lejia Varşova maçında sakatlanan Onur'un uzun süreli sakatlığında kadro rotasyonunda yer alması için Uğurcan ile 17 yaşında profesyonel sözleşme imzalanır. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da Onur'un kısa süreli kadro dışı kalmasıyla Robotnički maçında ilk 11 çıktı ve Trabzonspor formasını ilk defa sırtına geçirdi. 2016-2017 sezonunda ise hiç forma giyme şansı bulamadı. Onur Kıvrak'ın taraftarıyla arasının açıldığı, artık eskisi gibi performans gösteremediği bu dönemde Trabzonspor onu hiç düşünmedi. 2017-2018 sezonunda artık Onur'un eski performansını çok arattığı, yönetim ve takımla sorunlar yaşadığı, taraftarla da yıldızının eskiye göre pek barışık olmadığı bir dönemde artık kaleci yarışında Uğurcan kendini yavaş yavaş göstermeye, Onur Kıvrak'a artık formasının garanti olmadığını hissettirmeye başlamıştı. 2018-2019 sezonu. Bir Malatyaspor maçı sonrası Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı. Yeni yönetim yıllardır tahtı sallanmayan Onur'u tahtından etti. Sadece kadro dışı bırakmakla kalmadı, sözleşmesini feshetti. Trabzonspor bir efsanesine veda ederken kimse farkında değildi daha büyük bir efsanenin doğuşunun. Kaleye geçmemek için çabaladığı, zorla kaleye geçirildiği, Kartalspor'un sözleşme teklifini geri çevirdiği, senelerce 1461 Trabzon ile Trabzonspor U21 arasında mekik dokuduğu dönemlerin hepsine değdi. Trabzonspor kaplanı aldı eline eldivenlerini, düştü görev başına. Hiç kimse ondan takım kurtarmasını beklemese de o kurtardı. Karışık dönem dendi, sorunlar var dendi, kale senelerdir yedek kulübesinden çıkamayan bu çocuğa mı verilecek dendi, dendi. Sezon sonu geldiğinde Trabzon'un çocuğu Uğurcan Çakır bestelerini duyduğunda her şeye, her eleştiriye, her kötü söze değdiğini anladı. 2019-2020 sezonu. Bu sezona Trabzonspor 8. kuşatma dedi. Takım iyiydi, kötüydü, geri yaslanıyor, çok açık veriyor, hoca gitsin kalsın derken şampiyonluktan oldu Trabzonspor. Şunu da belirteyim ki neredeyse 0 hatayla oynadı Uğurcan. Ligde sonunda Muslera ile kıyaslanan bir kaleci çıktı denildi. Adı Liverpool'la, Chelsea ile Sheffield United'la anıldı, adı çokça transfer dedikodularına karıştı. Ama o hiç çizgisini bozmadı, konsantrasyonunu dağıtmadı, kendisini salmadı. Benim adım Uğurcan, ben Trabzon'un çocuğuyum. Bu benim çokça mücadele ettiğim, hep en iyisini umduğum, en kötü zamanlarda ve koşullarda, bana hiç uygun olmayan durumlarda görev aldığım ama görevimi layığıyla yerine getirdiğim, camiama ve taraftarıma kendimi mahcup etmediğim, çocukken Nizam Hoca'nın bana kedi gibisin dediği, benimse kaplan kesildiğim, görevimi, kalemi, onurumu koruduğum gibi koruduğum bir zamanda bu. Benim adım Uğurcan, ben Trabzon'un çocuğuyum.